26 Ağustos gecesi. Saat 2:30. Kocatepe yanık ve ihtiyar bir bayırdır. Ne ağaç, ne kuş sesi, ne toprak kokusu vardır. Gündüz güneşin, gece yıldızların altında kayalardır. Ve şimdi gece olduğu için ve dünya karanlıkta daha bizim, daha yakın, daha küçük kaldığı için ve bu vakitlerde topraktan ve yürekten evimize, aşkımıza ve kendimize dair sesler geldiği için kayalıklarda şayak kalpaklı nöbetçi, okşayarak gülümseyen bıyığını seyrediyordu Kocatepe'den dünyanın en yıldızlı karanlığını. Düşman 3 saatlik yerdedir ve Hıdırlık Tepesi olmasa Afyonkarahisar şehrinin ışıkları gözükecek kuzeydoğuda. Güzelim dağları ve dağlarda tek tek ateşler yanıyor. Ovada akar çay bir pırıltı halinde. Ve şayak kalpaklı nöbetçinin hayalinde şimdi yalnız suların yaptığı bir yolculuk var. Akarçay belki bir akarsu, belki bir ırmak, belki küçücük bir nehirdir. Akarçay dere boğazında değirmenleri çevirip ve kılçıksız yılan balıklarıyla 7 şehitler kayasının gölgesine girip çıkar. Ve kocaman çiçekleri eflatun, kırmızı, beyaz ve sapları 1-1,5 adam boyundaki haşhaşların arasından akar. Ve Afyon önünde Altıgözler Köprüsü'nün altından gündoğuya dönerek Konya tren hattına rastlayıp yolda Büyük Çobanlar Köyü'nü solda ve Kızıl Kilise'yi sağda bırakıp gider. Düşündü birdenbire kayalardaki adam. Kaynakları ve yolları, düşman elinde kalan bütün nehirleri. Kim bilir onlar ne kadar büyük, ne kadar uzundular. Birçoğunun adını bilmiyordu. Yalnız Yunan'dan önce ve seferberlikten evvel Selim Şahlar çiftliğinde ırgatlık ederken Manisa'da geçerdi Gediz'in sularını başı dönerek. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında birdenbire 5 adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar 3 dediler. Sarışın bir kurda benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar. Eğildi, durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak Kocatepe'den Afyon Ovası'na atlayacaktı. Saat 3:30. Halimur Ayvalı hattı üzerinde Manga mevziindedir. İzmirli Ali Onbaşı ki kendisi tornacıdır, karanlıkta göz yordamıyla sanki onları bir daha görmeyecekmiş gibi baktı Manga efradına birer birer. Sağda birinci nefer sarışındı, ikinci esmer. Üçüncü kekemeydi fakat bölükte yoktu onun üstüne şarkı söyleyen. Dördüncünün yine mutlak bulamaç istiyordu canı. Beşinci vuracaktı amcasını vurunu tezkere alıp Urfa'ya girdiği akşam. Altıncı inanılmayacak kadar büyük ayaklı bir adam. Memlekette toprağını ve tek öküzünü ihtiyar bir macir karısına bıraktığı için kardeşleri onu mahkemeye verdiler. Ve bölükte arkadaşlarının yerine nöbete kalktığı için ona deli Erzurumlu derdiler. 7. Mehmetoğlu Osmanlı. Çanakkale'de, İnönü'de, Sakarya'da yaralandı ve gözünü kırpmadan daha bir hayli yara alabilir. Yine de dimdik ayakta kalabilir. 8. İbrahim korkmayacaktı bu kadar bembeyaz dişleri böyle takırdayıp birbirine vurmasalardı. Ve İzmirli Ali Onbaşı biliyordu ki tavşan korktuğu için kaçmaz, kaçtığı için korkar. Saat 4:45. Sandıklı civarı köyler. Sarkık siyah bıyıklı süvari çınar dibinde beygirinin yanında duruyordu. Çukurova beygiri kuyruğunu karanlığa vuruyordu. Diz kapaklarında kan, kantarmasında köpük. 2. süvari fırkasından 4. bölük atları, kılıçları ve insanlarıyla havayı kokluyor. Geride köylerde bir horoz öttü ve sarkık siyah bıyıklı süvari ellerinin tersiyle yüzünü örttü. Karşı dağlar ardında düşman elinde kalan bir başka horoz vardır. Balta ibik süt beyaz bir denizli horozu. Düşman herhalde onu çoktan kesip çorbasını yapmıştır. Saat 5'e 5 var. Dağlar aydınlanıyor. Bir yerlerde bir şeyler yanıyor. Gün ağarda ağaracak. Kokusu tütmeye başladı. Anadolu toprağı uyanıyor ve bu anda kalbi bir şahan gibi göklere salıp ve pırıltılar görüp ve çok uzak, çok uzak bir yerlerde çağıran sesler duyarak bir müthiş ve mukaddes macerada ön safta, en ön sırada şahlanıp ölesi geliyordu insanın. Topçu evvel mülazımı Hasan'ın yaşı 21'di. Kumral başını gökyüzüne çevirdi, kalktı ayağa, baktı, yıldızları ağaran muazzam karanlığa. Şimdi bir hamlede o kadar büyük, öyle şöhretli işler yapmak istiyordu ki bütün ömrünü ve hatırasını ve 7,5'luk bataryasını ağlanacak kadar küçük buluyordu. Yüzbaşı sordu. Saat kaç? 5. Yarım saat sonra demek. Alacakaranlıkta bir çınar dibinde beygirinin yanında duran sarkık siyah bıyıklı süvari kısa çizmeleriyle atladı atına, Nurettin Eşfak vakti saatine 5:30 ve başladı topçu ateşiyle ve fecirle birlikte büyük taarruz. Sonra düşmanın müstahkem cepheleri düştü.
Bunlar Karahisar güneyinde 50 ve doğusunda 20-30 kilometredeydiler. Sonra düşman ordusu Huvayi Külliyesi'ni ihata ettik. Aslıhanlar civarında 30 Ağustos'a kadar. Sonra 30 Ağustos'ta düşman Huvayi Külliyesi imha ve esir olundu. Esirler arasında General Trikopis, Alaturka sopa yemiş bir temiz ve sırmaları kopuk fren kuşağı. Yaralı bir düşman ölüsüne takıldı Nurettin Eşfağ'ın ayağı. Nurettin dedi ki, Teselyalı çoban Mihail, seni biz değil buraya gönderenler öldürdü. Sonra 31 Ağustos günü ordularımız İzmir'e doğru yürürken serseri bir kurşunla vurulan Deli Erzurumluydu. Devrildi, kürek kemikleri altında toprağı duydu. Baktı yukarı, baktı karşıya, gözler hayretle yandılar. Önünde sırt üstü yan yana yatan postalları her seferinkinden kocamandılar. Ve bu postallar daha bir hayli zaman üzerlerinden atlayıp geçen arkadaşlarının arkasından seyredip güneşli gökyüzüne ihtiyar bir macera karasına düşündüler. Sonra sarsılıp ayrıldılar birbirlerinden ve Deli Erzurumlu ölürken kederinden yüzlerini toprağa döndüler. Solda ilerideydi Ali Onbaşı. Kan içindeydi yüzü gözü. Bir süvari takımı geçti yanından 4 nala. Kaçanı kovalamıyordu, yalnız ulaşmak da istiyordu bir yerlere. Ve sadece kahretmiyor, yaratıyordu da. Ve kılıçların, nalların, ellerin ve gözlerin pırıltısı ard arda çakan aydınlık bir bütündü. Ali Onbaşı bir şimşek hızıyla düşündü ve şu türküyü duydu. 4 nala gelip Uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak, bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın il kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim. Sonra 9 Eylül'de İzmir'e girdik. Ve Kayserili bir nefer yanan şehrin kızıltısı içinden gelip öfkeden, sevinçten, ümitten ağlıya ağlıya güneyden kuzeye, doğudan batıya Türk halkıyla beraber seyretti İzmir rıhtımından Akdeniz'i. Ve biz burada bitirdik destanımızı. Biliyoruz ki layığınca olmadı bu kitap. Türk halkı bağışlasın bizi. Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar. Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar. Ve kahreden, yaratan ki onlardır. Kitabımızda yalnız onların macera